Fallout dizisinin 1. sezonunu konuşacağız. Baştan sona bölüm bölüm gideceğiz ve araya da gözden kaçan detayları serpiştireceğiz. Bu video büyük spoiler içeriyor. Diziyi henüz izlemediysen şimdi durdurup izlemeni öneririm. Selamlar, kanala hoş geldin. Çayını kahveni aldıysan başlıyoruz. Fallout evreninde bir cümle var ya, her şeyi tek hamlede özetler. Savaş asla değişmez. Peki insan değişir mi? Sezonun asıl sorusu bu. Hazırsan 1. bölüme giriyoruz. Açılışta gözümüzü parlak bir vitrine dikip kandırıyorlar. Kıyamet öncesi dünyanın sahnesi kurulmuş. Her şey ışıltılı, reklam gibi, neşeli bir yalan gibi. Fallout'un retro gelecek estetiği tam da burada işliyor. Sanki gelecek çoktan gelmiş gibi ama kültür yerinde saymış. Gülümseyen yüzler, cilalı replikler ve arkada bir yerlerde bekleyen korku. Ve sonra o kırılma geliyor. Cooper Howard ve küçük kızı Janie bir anda Los Angeles'ın ortasında nükleer saldırının içinde kalıyor. Bir saniye önce şov dünyası, bir saniye sonra kıyamet. Fallout'ta kıyamet bir sahne değil. Perde değişimi derken tam olarak bunu kastediyoruz. Kesiyoruz 219 yıl sonrasına. Vault 33. Lucy McLean ile tanışıyoruz. Lucy o kadar düzenli, o kadar doğru yetiştirilmiş ki konuşurken bile Vault'un kuralları ağzından akıyor. Kibar, idealist, iyi niyetli. Ve bu iyi niyet sezon boyunca elinde tutmaya çalıştığı son şey olacak. Vault 33'te hayat tertemiz, planlı, ritüellere bağlı. İnsanların rolleri bile belirli. Mutluluk, başarı, ilişkiler hepsi bir sistemin içinde tanımlı. Pip-Boy'un bilekteki sıradanlığı da önemli. O cihaz oyundaki arayüzü dizinin diline çeviriyor. Karakterler bir ekrana bakıyor gibi değil, bir hayat planına bakıyor gibi. Lucy için büyük gün geliyor. Vault 32 ile bir eşleşme ayarlanıyor, kapı açılıyor, misafirler içeri giriyor. Herkes şenlik havasında. Yemekler, müzikler, kadehler, utangaç bakışmalar. Ama daha ilk dakikadan bir tuhaflık var. O misafirlerde bir şey oturmuyor. Küçük tepkiler, garip bakışlar, biraz fazla sessizlik. Lucy için bu an masal gibi başlamalı ama Fallout masal sevmez. Düğün olur, kutlama büyür ve Lucy ile Monty yalnız kaldığında işin rengi değişir. Monty'nin içindeki saldırganlık bir anda yüzeye vurur. Lucy'nin güvenli dünyası çatırdar. Lucy, hayatta kalmak için ilk kez gerçekten mücadele eder. Vault terbiyesiyle çözülemeyecek bir gerçekle tanışır. Cam kırığı, kan, panik. Lucy'nin elinden çıkan o karşı hamle sadece bir savunma değildir. Lucy'nin içindeki eski Lucy'den kopuş anıdır. Aynı sırada Norm, yani Lucy'nin kardeşi, içgüdüsel olarak bir şeylerin yanlış olduğunu sezer. Vault 32'ye dair merakı onu iz sürmeye iter. Bulduğu şey şenliğin tüm ışığını söndürür. Vault 32 bomboştur, yağmalanmıştır, geriye dehşetin izleri kalmıştır. Dışarıdaki tehlike Vault'un kapısına kadar gelmemiştir, çoktan içeri girmiştir. Baskın gerçeği ortaya çıkar. Misafirler Vault 32 insanı değildir, yüzeyden gelen yağmacılardır ve başlarında Lee Moldaver vardır. Vault koridorları bir anda savaş alanına döner. İnsanların yıllardır üstünü kapattığı şiddet içeri girer ve kimseye izin sormaz. Hank McLean devreye girer. Hank Overseer, yani düzenin yüzüdür. Ama düzeni korumak için karanlık kararlar verebilen biridir. Sonra Moldaver kapıda belirir. Rehineler, bomba tehdidi, pazarlık ve kontrol. Ve Hank elden gider. Bölüm biterken Lucy'nin önünde tek bir yol kalır. Babasını bulmak için Vault'tan çıkmak. Kapı açılır. Lucy için sadece dışarı çıkmak değildir bu. Lucy'nin bildiği dünya biter, bilmediği dünya başlar. Bu arada başka bir yerde başka bir hikaye daha kurulmuştur. Brotherhood of Steel'de aspirant Maximus, Squire rütbesine yükselir ve Knight Titus'un yanında bir av görevine çıkar. Hedef, Ankle'yi bağlantılı bir adamdır. Öte tarafta ise bir grup ödül avcısı kumların altından bir ghoul çıkarır. O ghoul, az önce kıyamet öncesi gördüğümüz Cooper'dır. Şimdi herkes aynı hedefin peşindedir ama bunu daha kimse tam olarak bilmiyordur.
Anklev tesisinde Doktor Siggy Wilzig'i görüyoruz. Elinde mavi bir cihaz, boynuna enjekte ettiği bir şey ve panik halinde kaçış. Yanında da deney köpeği CX-404 var. Bu açılış şunu söylüyor: bu evrende sırlar bir çantaya sığmaz, insan vücuduna saklanır. Lucy yüzeye adım atınca daha ilk saniyede dünyanın sesini duyar. Rüzgar değil, bir boşluk sesi. Çorak topraklar her şeyi yutmuş gibi. Ama dizi yüzeyi sadece yıkım diye göstermiyor. Burada yaşayan, çarpık, acımasız bir düzen var. Lucy Wilzig ile karşılaşır. Wilzig onu sürekli Volt'a dönmeye ikna etmeye çalışır, Lucy ise babası için ilerler. Bu ikilinin kısa süreli ortaklığı Lucy'ye ilk dersleri verir. Volt'ta nezaket işe yarar, burada bazen hedef olursun. Volt'ta kural vardır, burada pazarlık vardır. Maximus ve Titus da aynı izde yürürken mutant bir ayı tarafından saldırıya uğrar, Titus yaralanır. Ve Titus'ın gerçek karakteri o zırhın çatlağından dışarı sızar. Maximus yıllardır hor görülmüştür, aşağılanmıştır. Titus yardım isterken dizi sana açık açık şunu sorar: seni yıllarca ezen sisteme sadık kalacak mısın, yoksa ilk fırsatta o sistemi arkanda bırakacak mısın? Maximus kararını verir. Titus'ı kaderiyle baş başa bırakır ve Power Armor'u alır. Power Armor sadece güç değildir, statüdür, itaattir, korkudur. Zırhın içine girdiğin an başka biri olursun. Kamera dili bile bunu anlatır. Zırh büyür, insan küçülür. Lucy ve Wilzig Philly'e gelir. Lucy Wilzig'i Moldaveramlaştırmaya çalışır ama aynı anda ödül avcıları da Ghoul da sahneye yığılır. Ghoul saldırdığında her şey bir anda hızlanır. Maximus araya girince Lucy kaçmayı başarır. Wilzig'i de yanında sürükler. Köpek CX-404 yaralı kalır. Ghoul bir yandan Lucy'nin izini sürmek için onu iyileştirir ve köpeği takip aracı gibi kullanır. Bu da Fallout'un tanıdık ruhudur. Yoldaşlık bile burada bir stratejiye dönüşebilir. Ve bölümün sonunda Wilzig artık yük olduğunu anlar, siyanür içip intihar eder. Lucy'ye de son talimatı verir: kafamı Moldaver'e götür, bunun karşılığında babanı al. İşte artık herkesin peşinde olduğu şey netleşir: Wilzig'in kesik başı. Lucy, Wilzig'in başıyla yola koyulur. Ama Fallout'ta bir şeyi elinde taşımak sadece yük taşımak değildir. O yük, bütün dünyanın seni kovalamaya başlaması demektir. Maximus, Titus'un kimliğini üstlenerek Brotherhood'a geri döner. Brotherhood da Maximus'un öldüğünü sanıp yeni bir Squire gönderir. O Squire, Thaddeus'tır. Eski zorba. Dizi burada nefis bir ters köşe yapar. Maximus, yıllarca ezildiği adamla aynı yola düşer. Hem de zırhın içinde. Lucy ise yüzeyde bir anda bambaşka bir kabusun içine yuvarlanır. Mutasyona uğramış bir Gulper saldırır ve Wilzig'in başını yutar. Şimdi hedef sadece bir baş değildir. Başın yutulduğu canavardır. Ghoul, CX-404 ile gelir. Lucy'yi yem gibi kullanır. Gulper'ı ortaya çıkarır. Ama bu süreçte Ghoul'un hayatta kalmasını sağlayan CAMS, yani o serumlar, mahvolur. Dizi burada şunu gösterir: Ghoul ne kadar sert görünse de aslında sürekli bir geri sayım yaşıyor. Ghoul Lucy'yi esir alır ve yola devam eder. Lucy'nin iyi niyeti Ghoul'un acımasız gerçekçiliğiyle çarpışır. Lucy duygusunu kaybetmeden hayatta kalmaya çalışır, Ghoul ise hayatta kalmak için duygusunu çoktan gömmüştür. Maximus ve Thaddeus sonunda Gulper'ı alt eder, başı geri alır, köpeği de yanlarına alır. Lucy ise Ghoul'un elinde kalır. Bu sırada Vault 33'te Norm esir alınan yağmacılarla konuşurken bir şeylerin uymadığını daha net görür. Konseyin tavrı, gerçekleri bastırma biçimi, cezayı bile pazarlık konusu yapmaları. Norm kardeşinin aksine sisteme uyumlanmıyor. Sistemin arkasına bakmaya başlıyor. Ghoul, Lucy'yi kumların içinden geçirirken bir yandan da bize kendi doğasının korkunç yüzünü gösterir. Bir klinikte Roger isimli feralliğe yaklaşmış bir Ghoul vardır. Ghoul onu eski bir arkadaş gibi karşılar ama sonra hiç tereddüt etmeden öldürür. Üstüne bir de Lucy'nin gözünün önünde onu yer. Dizi burada şok peşinde değil, Lucy'nin romantik hayatta kalma masalını kırıyor. Bu dünyada bazen merhamet yoktur, bazen de merhamet başka bir canavarın işine gelmez. Sonra onları terk edilmiş bir süpermarkete götürür. Burada karşılarına organ toplayıcı bir çete çıkar.
Ghoul, Lucy'yi Champs karşılığında resmen takas eder. Bu an çok acı bir eşik. Lucy ilk kez bir mal gibi el değiştirir. Ghoul takas bitmeden çöker. Champs gelince kendine gelmesi gerekirken daha da kötüleşir. Lucy ise masaya yatırılır. Elinde bıçak, başında maskeli tipler. Ve Lucy'nin önünde iki seçenek vardır. Ya kaderine razı olacaksın ya da vahşileşeceksin. Lucy burada mücadele eder. Zincirleri kırar, içeride tutsak edilen Ghoul'ları serbest bırakır. Ama özgürlük anı bir anda kontrolsüz bir felakete dönüşür. Feral Ghouls ortalığı parçalar. Lucy ilk kez öldürmek zorunda kalır. O ilk öldürme anı, Lucy'nin yüzündeki ifade sezon boyunca taşıdığı değişimin çekirdeğidir. Ve sonra Lucy, elinde Champs şişeleriyle Ghoul'ün yanına döner. Ghoul'ün onu sattığını biliyordur. Yine de o şişeleri bırakır. Çünkü Lucy iyi kalmayı değil, insan kalmayı seçer. Dizi burada izleyiciye şunu hissettiriyor. Lucy'nin saflığı aptallık değildir. Bir inat, bir direnç. Walt tarafındaysa Norm iyice şüphelenir. Bir esir yağmacıyla yaptığı konuşma onu Vault 32'ye götürür. Chet'i yanına alır ve Vault 32'nin içine girerler. İçeride 2 yıl önce yaşanmış bir iç savaşın izlerini bulurlar. Kendi kendilerini yok etmiş bir topluluk. Daha da kötüsü, yağmacıları içeri alan kod, Norm'un annesi Rose'un Pip boyuyla girilmiştir. Bu bilgi, Norm'un kafasında tek bir soruya dönüşür. Annem gerçekten öldü mü, yoksa birileri bize başka bir hikaye mi anlattı? Maximus'la Thaddeus'un yolu devam eder. Maximus sonunda maskesini indirir ve gerçek kimliğini Thaddeus'a itiraf eder. Thaddeus'un tepkisi tam bir Fallout anıdır. Ahlak değil, hayatta kalma refleksi. Zırhın içindeki adamın Maximus olduğunu anlayınca paniğe kapılır, Fusion Core'u çalar, Maximus'u Power Armor'un içinde kilitli bırakır, başı da köpeği de alıp gider. Sabah olduğunda Lucy, Maximus'u o dev zırhın içinde çaresiz halde bulur. Maskeyi açar, içerideki adamı görür ve anlar. Philly'de gördüğü Power Armor'lu yabancı aslında Maximus'tur. Lucy Maximus'u çıkarır. Bu sahne, iki karakterin birbirine istemeden bağlandığı sahnedir. Sonra ikisi bir anlaşma yapar. Wilzig'in başını geri almak ikisine de yarar. Lucy bunu babasına giden yol diye görür, Maximus ise hem kendini kurtarma fırsatı görür hem de ilk kez kendi iradesiyle bir amaç seçer. Yolda Shady Sands'in kalıntılarına gelirler. Burada dizi bir anda sertleşir. Maximus'un çocukluğu, ailesi, kaybettikleri. Shady Sands'in bir zamanlar NCR'ın parlayan şehri oluşu ve şimdi küle dönmesi. Lucy de kendi cehaletiyle yüzleşir. Walt da onlara yıllarca dışarıda medeniyet olmadığını söylemişlerdir. Oysa medeniyet vardı ve yok edilmişti. Yol üzerinde iki yerli yağmacıyla karşılaşırlar. Lucy konuşarak çözmek ister ama dünya onu dinlemez. Maximus içgüdüsel olarak tehlikeyi sezer, silah patlar, kan akar. Sonra Maximus yaralanır ve Lucy'nin eli titremeye başlar. Çünkü artık bu bir macera değil, bu hayatta kalma savaşıdır. Yara kötüleşince tıbbi malzeme ararlar ve eski bir Vault-Tec binasına girerler. Dışarıdan hastane gibi duran, içeriden tuzak gibi çalışan bir yer. Bir anda kapılar kapanır, ikisi de etkisiz hale gelir. Gözlerini açtıklarında kendilerini yaşayan bir Vault'un içinde bulurlar. Vault 4. Vault 33'te ise seçim yapılır. Betty Pearson ezici bir çoğunlukla Overseer seçilir ve ilk işi Vault 32'yi temizleyip tekrar doldurmak planı olur. Norm, Vault 32'nin merkezi bilgisayarına gizlice girer ve daha büyük bir şeye rastlar. Vault 31, en başından beri Vault 32 ve Vault 33'e Overseer sağlayan kaynaktır. Hank dahil. Yani Hank sadece bir baba değildir, bir zincirin halkasıdır. Vault 4 ilk bakışta çok sıcak gelir. Lucy ve Maximus'u Birdie karşılar. Birdie bir Shady Sands hayatta kalanıdır. Overseer Benjamin ise tek gözlü, sakin ve garip bir güven veren biridir.
Vault 4 kapılarını yüzeye açmıştır. İçeride mutantlar da vardır, yüzeyden gelenler de, Shady Sands'ten kaçanlar da. Maximus için burası bir rüyadır. Yatak, sıcak yemek, televizyon, konfor. Brotherhood'un sert disiplininden sonra bir anda şımartan bir cennet gibi. Maximus'un gözleri büyür, Lucy ise rahatsız olur. Çünkü bu rahatlığın içinde bir şey saklıdır. Lucy çevreyi dolaşır, sınıf gibi bir alan görür ve bir anda NCR bayrağı açar. Bu detay çok önemli. Vault 4'ün içinde bile Shady Sands'in hafızası yaşıyordur. Sonra Vault 4'ün ritüelleri ortaya çıkar. İnsanlar kül sürer, kan içer, Moldaver'a Flame Mother derler. Lucy'nin yüzü düşer çünkü Vault 33'ün steril düzeninden bu karanlık tapınmaya düşmüştür. Lucy içgüdüsel olarak yerin altına iner. Yasak level 12. Orada insan deneylerinin izlerini bulur. Video kayıtları, deney odaları, doğum sahneleri. Bir kadının Gulper doğurduğunu ve sonra o yaratıklar tarafından tüketildiğini görür. Daha da kötüsü, kriyo uykusunda tutulan hamile kadınlar vardır. Lucy'nin içindeki alarm çalar. Burada bir kötülük var. Tam bu sırada Maximus odasında televizyon izlemektedir. Dizi bunu bilerek paralel kurar. Lucy gerçeği kazarken Maximus konfora teslim olur ve Lucy yakalanır. Öte tarafta Ghoul uyanır. Kendini bir markette bulur. İki şerif görünümlü adam onu bir düzen gücü adına tutukladıklarını söylerler. O düzen gücünün adı bile yamuk bir kelime gibi durur. Government diye yazılmıştır. Dizi burada yüzeydeki düzen taklidini tiye alır. Ghoul'u Sorel Booker denen, kendine başkan diyen bir adamın karşısına çıkarırlar. Booker Ghoul'u kendi tarafına çekmek ister. Ghoul reddeder. Ölüm cezası gelir. Ghoul'sa bildiğini okur, hepsini indirir. Tam çıkacakken bir ödül afişi görür. Bir kadının posteri. Ghoul'un yüzü değişir. Çünkü o kadını tanır ve adı Moldaver'dır. Bu bölümde flashback tarafı da büyür. Kıyamet öncesi Cooper, Vault-Tec reklamının yüzü olur. Vault 4 için reklam çeker, Bud Askins'le tanışır. Bud'ın o soğuk şirket enerjisi Cooper'ı rahatsız eder. Bir parti sahnesinde Sebastian Leslie ile konuşur. Sebastian, ses haklarını Mr. Handy robotlarına satmıştır ve Cooper'a da aynı şeyi fısıldar. Artık bir ürün ol. Ve Cooper gizli bir toplantıya çağrılır. Orada genç Moldaver'la tanışır. Bu tanışma, sezonun sonundaki büyük gerçeğe giden kapının ilk aralığıdır. Bu bölüm Ghoul'la açılır ve sahne gerilim dersidir. Adam isimli bir adam oğluyla eve döner, masasında Ghoul oturuyordur. Ghoul yemek yer, gözünü kırpmadan konuşur, evi ele geçirmiş gibidir. Adam kızını çağırır, kız bir süre görünmez ve adamın aklına korkunç bir ihtimal düşer. Sonra kız gelir, o gerginlik boğazına düğümlenir. Ghoul adama kanlı bir harita gösterir. Haritayı adamın büyük oğlundan almıştır. Haritada Moldaver'ın yeri işaretli gibi görünür ama tam hedef kısmında bir kurşun deliği vardır. Adamın büyük oğlu Moldaver'a katılmıştır. Küçük oğlu Tommy ile gizlice bir işe sokmuştur. Wilzig'i Moldaver'a ulaştırma işi. Caps karşılığında. Ghoul Tommy'den konumu ister. Adam oğlunu ikna etmeye çalışır. Yoksa hepimizi öldürür der. Tommy verir. Ghoul kalkarken tek bir cümleyle zehri bırakır. Bir gün büyürsen beni ararsın. İntikam ister misin? Tommy silaha gider, Ghoul daha hızlıdır. Tommy ölür, adam çöker. Ghoul'sa yine bir şişe kem içip yola devam eder. Kıyamet öncesinde ise Moldaver'ın araştırmasını öğreniriz. Cold Fusion, yani sınırsız enerji fikri. Bu teknoloji savaş ihtimalini bile söndürebilecek bir şeyken Vault-Tec ve arkasındaki dev şirketler bunu rafa kaldırır. Moldaver bunu Cooper'a anlatır ve Cooper'dan bir şey ister. Barb Howard'ı izle. Barb'ın Pip-Boy'una bir dinleme koy ve Vault-Tec'in konuşmalarını kaydet. Vault 4 tarafına dönelim. Lucy level 12'ye indiği için yargılanır gibi olur. Ama işin numarası şudur. Vault 4 Lucy'yi öldürmez. Sahte bir infaz gösterisi yaparlar ve onu sürgün ederler. Üstelik yanına erzak bile verirler. Çünkü Vault 4'ün bugünkü sakinleri geçmişteki deneycilerin kurbanıdır. Şimdi barış içinde yaşamaya çalışırlar. Maximus başlangıçta Vault 4 halkının Lucy'ye saldırdığını sanıp zırhı aktive eder.
ortalığı dağıtacak gibidir. Sonra gerçeği görür ve durur. Bu küçük duruş Maximus'un değiştiğini gösterir. Lucy ile Maximus Vault 4'ten çıkar. Yolda Maximus gerçek kimliğini açıklar. Lucy şaşırır ama onu affeder. Hatta bir anlık umutla Vault 33'e birlikte gidelim der. Sonra Fusion Core meselesi çıkar. Maximus Vault 4'ün çekirdeğini çalmıştır. Lucy buna sinirlenir ve Maximus'u ikna eder. Çekirdeği geri vermelisin. Bu bölümde Thaddeus da tekrar sahneye gelir. CX-404'ü bırakır ve Brotherhood'la iletişime geçmeye çalışır. Lucy ile Maximus sonunda Thaddeus'u yakalar. Thaddeus'un başına gelen şey kötüdür. Vücudu değişmektedir. Ghoul'a dönüşme ihtimali vardır. Brotherhood bunu öğrenirse onu öldürür. Bu korku Thaddeus'u yumuşatır ve başı teslim eder. Sonra yol ayrılır. Lucy babasına giden yolda yalnız yürümeyi seçer. Maximus ise Brotherhood'u oyalamak için geride kalır. Ve Norm. Norm gizlice Vault 31'e girer. Kapı açılmıştır artık. İçeride bambaşka bir gerçeğin kokusu vardır. Ghoul ise CX-404'e yeniden kavuşur, onu Dogmeat diye çağırır ve artık Moldaver'ın yerini bilmektedir. Finalde bütün ipler aynı noktaya düğümlenir. Brotherhood, Maximus'u alıp üsse götürür. Wilsig'in başını teslim etmediği için hesap sorarlar. Dane'in sakatlanması üzerinden Maximus'u suçlarlar. Ama Dane gerçeği söyler. Sakatlanmayı kendi yapmıştır, korkudan. Brotherhood bu gerçeği bile bir tehdide çevirir ve Maximus'a emir verir. Bizi Moldaver'a götüreceksin. Lucy, Wilsig'in gerçek başıyla Griffith Observatory'e ulaşır. Orada NCR bayrağı dalgalanır. İçeride küçük bir yerleşim kurulmuştur. Lucy içeri alındığında en korkunç manzarayı görür. Babası Hank bir kafesin içindedir. Moldaver onu bekler. Masada bir Feral Ghoul da oturuyordur. O Feral Ghoul, Lucy'nin annesi Rose'dur. Vault 31 tarafında Norm kapının ardındaki gerçeğe ulaşır. Cryo kapsülleri, içlerinde Vault-Tec yöneticileri ve bir de Bud Askins. Artık bir insan bedeni değil, bir beyin makineye bağlanmış gibi. Bud 31 ile 32 ve 33'ün planını anlatır. Vault-Tec yöneticileri zamanla uyandırılacak, Vault 32 ve 33'e Overseer olarak yerleştirilecektir. Norm bu gerçeği öğrenince kapı kilitlenir. Bud, Norm'a iki seçenek bırakır. Ya bir kapsüle girersin ya da içeride açlıktan ölürsün. Kıyamet öncesine döndüğümüzde Cooper, Barb'ın Pip boyuna yerleştirilen dinleme sayesinde bir toplantıya kulak misafiri olur. Masada dev şirketlerin temsilcileri vardır. Westech, Repcon, Robco, Big MT. Bud ve Barb Volt'ları deney amaçlı satmaktan bahseder. 31 ile 33 arası ise özel bir deney zinciri olarak ayrılmıştır. Sonra Barb daha da ileri gider. Gerekirse ilk bombayı kendimiz atarız der. Cooper'ın yüzü donar. O an Fallout'un asıl canavarı görünür. Savaşın kendisi değil, savaşı planlayan düzen. Günümüze döndüğümüzde Moldaver gerçeği anlatır. Rose, Vault'un suyunda bir şeylerin eksildiğini fark eder. Medeniyetin yüzeyde geri dönmüş olabileceğini düşünür. Hank bunu geçiştirir. Rose, Hank'in bir şey sakladığını anlar ve Vault'tan çocuklarıyla kaçar. Shady Sense'e gider ve Moldaver'la dost olur. Hank izlerini bulur ve Shady Sense'i nükleer bir cihazla yok eder. Rose hayatta kalır ama bir Feral Ghoul'a dönüşür. Moldaver'ın elindeki hedef baştaki cihazdır. Cold Fusion, sonsuz enerji. Ama çalışması için bir koda ihtiyaç vardır ve o kodu sadece Vault-Tec tarafı bilir. Lucy babasına bakar. Hank'ten kodu girdirir. Hank sonunda kodu verir. Reaktör devreye girerken Brotherhood saldırır. Başın peşindedirler. NCR savunucuları ve siviller katledilir. Ghoul da sahneye girer ve Brotherhood'a karşı Power Armor'ın zayıf noktalarını bilen özel mühimmatla av gibi saldırır. Maximus kargaşada Lucy'ye ulaşır ve Hank'i serbest bırakır. Ama Hank o an bile Hank'tir. Yere düşmüş bir zırhı çalar. Power Armor'ın içine girer ve kaçış planına başlar. Maximus, Hank'in Shady Sense'i yok ettiğini öğrenince çılgına döner. Lucy ise babasına artık başka bir gözle bakar. Lucy onu reddeder.
Hank kaçarken Ghoul karşısına çıkar ve Cooper'ın ailesiyle ilgili soruları yapıştırır. Hank cevap vermez, kaçar. Lucy masadaki annesine döner. Rose artık Rose değildir. Lucy gözünü kırpmadan annesini acıdan kurtarır. Bu sahne Lucy'nin dönüştüğü sahnedir. Ağlamadığı için değil, ağlamaya vakti kalmadığı için. Moldaver ağır yaralı halde reaktörü aktive eder ve Los Angeles'a elektriği geri getirir. Ölmeden önce Maximus'a şu soruyu bırakır. Brotherhood bu gücü ele geçirirse ne yapar? Maximus cevap veremez. Çünkü cevap izleyicinin içini ürpertir. Brotherhood askerleri gelir ve Moldaver'ı Maximus'un öldürdüğünü sanıp onu kahraman ilan eder. Knight Maximus. Lucy ise Ghoul'un yanında yürümeyi seçer. Çünkü Ghoul bu dünyanın gerçeklerini Lucy'den daha iyi bilir. Dogmet de onlarla birliktedir. Ve finalin son görüntüsü gelir. Hank, Mojave çölüne ulaşır ve New Vegas'ı görür. Şimdi gelelim sezonun ana fikrine. Fallout 1. sezon bize şunu söylüyor. Kıyamet bombayla başlamadı. Kıyamet, insanların birbirini bir proje gibi görmeye başladığı gün başladı. Vault'lar güvenli yerler diye satıldı. Aslında insan davranışını test eden laboratuvarlardı. Yüzeyde vahşet var, vault'larda kontrol var. İkisi de insanı dönüştürüyor. Lucy'nin yolculuğu bu yüzden etkili. Lucy, iyiliğini tamamen kaybetmeden hayatta kalmayı öğrenmeye çalışıyor. Maximus, güç ile kimlik arasında sıkışıyor. Ghoul ise geçmişin hesabını bugünün kanunlarıyla sormaya çalışıyor. Ve o meşhur cümle finalde tekrar anlam kazanıyor. Savaş asla değişmez. Ama savaşın içinde kim olduğun her şeyi değiştirir. Buraya kadar izlediysen teşekkürler. Favori karakterin kim? Lucy mi, Maximus mu, Ghoul mu? Finalde açılan New Vegas rotası sence bizi nereye götürecek? Teorilerini yorumlara yaz. Özellikle Vault-Tec tarafında daha ne kadar derin bir plan var, onu birlikte konuşalım. Bir sonraki videoda görüşürüz.